Şeytanı kim doğurdu bilir misin? Merhaba dostlarım. Sıra geldi ikinci bölüme. İlk bölüm dünya genelinde kısıtlı bir şekilde YouTube'a yüklenmiş olsa da tüm hızımızla devam ediyorum. Lafı uzatmadan kaldığım yerden devam ediyorum. Babil cinleri tarihsel ve mitolojik açıdan oldukça önemli bir kavramdır. Eski Mezopotamya'nın kültürlerinde, özellikle Babil'deki inanç sistemlerinde önemli bir yer tutan bu cinler çok güçlü ve insanlara doğrudan etki edebilen varlıklardı. Babil'in büyü ve mistik öğretileri cinlerle olan ilişkiyi oldukça derinlemesine işler. Babil halkı doğaüstü varlıkların insan yaşamına müdahale edebileceğine inanılıyordu. Babil cinlerinin insan ruhunu etkileyebilme gücü ve fiziksel dünyada insanları yönlendirebilme özellikleri nedeniyle oldukça korkulan ve saygı duyulan varlıklardı. Babil cinleri genellikle Babil ve Mezopotamya mitolojilerinde demonik ya da güçlü ruhsal varlıklar olarak tanımlanırdı. Genellikle bir yeri, insanları ya da canlıları etkileyebilen varlıklar olarak görülürler. Bu cinler genellikle tanrıların iradesine karşı hareket eden ya da onları temsil eden varlıklar olarak görünürdü. Babil cinlerinin doğasında çift yönlü bir etki vardır. Yani hem koruyucu hem de zararlı olabilirler. Birçok zaman kötü niyetli ve insanlara zarar vermek için dünyaya inerken bazı zamanlarda ise tanrılara hizmet eden, insanları iyileştiren ya da yol gösteren birer yardımcı ruh olarak da görülebilmektedirler. Babil'de büyü ve sihir oldukça yaygın kullanılıyordu ve cinlerin bu pratiklerdeki rolü büyü yapma yetenekleriyle ilişkilendiriliyordu. Cinler sadece kötü ruhlar değil, aynı zamanda büyüsel manipülasyon ve inançlar doğrultusunda kullanılan varlıklardı. Eski Babil'deki rahipler cinlerle iletişime geçerek insanları hastalıklardan iyileştirme, felaketlerden koruma ya da düşmanları lanetleme gibi amaçlar güderdi. Babil cinlerinin insanların ruhsal ve zihinsel durumlarını etkileyebilme gücü olduğuna inanılırdı. Cinler insanın düşüncelerini manipüle edebilir, korku, öfke ya da üzüntü gibi duygusal halleri yaratabilirlerdi. Özellikle kötü niyetli cinlerin insanların kararlarını etkilemek veya onları yanlış yola sürüklemek için müdahale ettiği düşünülürdü. Eski Babil'deki inançlarda cinlerin insanların bedenine zarar verebileceği düşünülürdü. Cinlerin insanları hastalandırabileceği ya da fiziksel olarak zayıflatabileceği, hatta cinlerin insanların uyku düzenini bozarak onları uykusuz bırakabileceği düşünülürdü. Ayrıca bazı Babil büyülerinde insanların vücutlarına fiziksel olarak girebildiği ve onların sağlıklarını ya da ruh hallerini değiştirebileceği inancı vardı. Babil'deki rahipler cinleri kontrol altına almak ve onlarla iletişim kurmak için büyüler yaparlardı. Ancak bazı cinlerin insanları lanetlemesi veya onları ruhsal olarak bağımlı hale getirmesi mümkün sayılırdı. Bu kişiyi sürekli olarak bir cinin etkisi altına sokarak kişi üzerinde uzun vadeli bir güç kurmasına yol açabilirdi. Diğer yandan bazı Babil cinleri, özellikle iyileştirici olanları, insanların fiziksel ve ruhsal durumlarını iyileştirmek için görevlendirilmişlerdi. Bu cinler hastalıkları iyileştirebilir, felaketlerden korunmak için yardımcı olabilir veya evleri, köyleri kötü niyetli varlıklardan koruyabilirlerdi. Babil mitolojisinde tanrıların ve cinlerin etkileşimi önemli bir yer tutuyordu. Özellikle su tanrısı Enki, insanlar ve tanrılar arasında köprü kurar, Enki'nin insanlara öğrettiği sihirli formüller, Babil cinlerinin güçlerini denetlemek ve onlarla etkileşimde bulunmak için kullanılıyordu. Babil'in aşk ve savaş tanrıçası İştar da cinler ile sıkça ilişkilendirilen bir figürdür. İştar'ın cinleri kullanarak insanlara yardım ettiği ya da onları cezalandırdığına dair hikayeler mevcuttur. Özellikle aşk ilişkileri ve cinler arasındaki etkileşim Babil mitolojisinin önemli bir parçasıydı. İşte filmdeki Emma ve Emir'in bir anlık cinsel ilişki yaşamasının sebebi de İştar'ın Emir'in içindeki cini kullanarak Emma ile ilişki yaşamasını sağlatmasıdır. Peki,
Bir sahnede şu cümle geçmektedir: Mundus vult decipi. Latince bir ifadedir ve anlamı dünya aldatılmayı ister ya da dünya aldanmaya açıktır şeklinde çevrilebilir. Bu ifade insanların çoğu zaman gerçekle değil, onlara sunulan yalanlarla ya da yanıltıcı bilgilerle yaşamayı tercih ettiğini anlatan bir deyimdir. Bu ifade 17. yüzyılda popülerleşmiş bir söylemdir. Ancak kökeni daha eskiye dayanır. Özellikle Fransız ve Latince yazarlarda ve Hristiyanlık felsefesinde insanların gerçekten kaçma eğilimleriyle ilgili olarak sıkça kullanılmıştır. Daha derin bir bilgiyle anlatmak gerekirse, insanın doğasının kolayca aldatılmaya ve yanıltılmaya açık olduğu vurgulanır. Bu bir anlamda insanların gerçekleri görmek yerine onları rahatsız etmeyen, kabul edilebilir yalanları daha çok tercih ettiğini ifade eder. Bugün bu ifade çoğunluğun gerçeği değil, istediği gerçeği görme eğiliminde olduğunu anlatan bir eleştiri olarak kullanılır. Politikada, medya dünyasında ve kişisel ilişkilerde de bu tür bir aldanma hali sıkça gözlemlenebilir. Mundus vult decipi, illüzyonlarla dolu bir dünya görüşünü temsil eder. İnsanlar bazen gerçekleri görmezden gelmeyi, yüzeydeki rahatlıkla yetinmeyi seçerler. Bu ifade toplumu ya da bireyleri onlara sunulan yanıltıcı bilgiler karşısında daha dikkatli ve eleştirel olmaya çağıran bir bakış açısı da sunar. Film ve edebiyat eserlerinde bu ifade sıklıkla aldatmacaların, yanıltıcı sistemlerin ya da toplumsal manipülasyonların aldatıldığı durumlarda kullanılabilir. Özellikle karanlık, gizemli veya distopik hikayelerde karakterlerin ya da toplumların gerçekleri kabullenmekteki isteksizliği ya da aldanmayı tercih etmeleri üzerine önemli bir felsefi alt metin oluşturabilir. Magi filmindeki bu ifade filmdeki temalarla oldukça örtüşmektedir. Özellikle insanların korku ve belirsizlikle yüzleşmek yerine onlara sunulan yanlış gerçekleri kabul etmeleri üzerinden bir eleştiri yapmaktadır. Peki şu Ganzir tarikatı nedir? Gelin ona bir bakalım. Tekrar Baron von Sebottendorf'a geri dönüyoruz. Şu sözleri aslında onun ne kadar ürpertici bir kişilik olduğunu anlatmaya yeter de artar dostlarım. İnsanlar dünyaya senin egemen olduğunu sanıyorlar. Ama körler. Aslında dünya benim avuçlarımın içinde. Kabul et ya Rab. İnsanlığı kontrol eden benim. Sen değilsin. Hangisi benim yaptığımı yaptı? İsa, Musa, hatta Muhammed. Ben senin karanlıktaki yansımanım. Biz biriz. Tanrı ve şeytan. Rudolf von Sebottendorf 1912'de Sörmün Tarikatı adlı gizli bir örgüt kurdu. Bu tarikatın amacı Ari ırkının üstünlüğünü savunan antisemitizm ve milliyetçi fikirleri yaymaktı. Sörmün tarikatı, Aryan ırkının saf tutulmasını savunan radikal bir ideolojik yapılanmaydı ve bu görüşler daha sonra temel düşüncelerini şekillendirecekti. Guido von List, Aryan mistizmi ve okült ideolojiler üzerine yazılar yazan bir figürdü. Sebottendorf'un bu tarikatı kurarken List'in fikirlerinden ilham aldığı düşünülür. Sörmün tarikatına sadece Alman kökenli kişiler üye olabiliyordu. Bu ırkçı ideolojinin temel bir parçasıydı. Tarikata üye olmak isteyenler ayaklarının detaylı çizimlerini vermek zorundaydı. Bu uygulama Adolf Joseph Lanz tarafından geliştirilen bir ırksal saflık ölçütüne dayanıyordu. Lanz, Aryan ırkının fiziksel üstünlüğünü belirlemek için insanların oturma şekillerine ve ayak yapısına bakılması gerektiğini savunuyordu. Bu inanışa göre belirli bir kemik yapısı ve ayak ölçüleri Aryan saflığını gösteriyordu. Bu tür yöntemler sözde bilimsel ırk teorilerine dayanıyordu. Gerçekte hiçbir bilimsel dayanığı olmayan bu uygulamalar sadece ırkçı ideolojiyi desteklemek için kullanılmıştı. Sebottendorf'un önemli yeteneklerinden biri de sahte belge üretme konusundaki uzmanlığıydı. Bu yeteneğini kullanarak yasa dışı olan Sörmün tarikatı yapılanmasını gizlemek için örgütü resmi bir dernek olarak tescil ettirdi. Sahte belgelerle örgütü Alman edebiyat tarihini araştıran bir dernek olarak gösterdi. Bu sayede yasal denetimlerden kaçındılar ve gizli faaliyetlerine rahatça devam ettiler.
Bu örtbas yöntemi örgütün hem devletin hem de halkın dikkatini çekmeden büyümesine olanak sağladı. Sebot Tendorf'un bu faaliyetleri ideolojik ve örgütsel yapısının temellerini atan önemli adımlardı. Sörmün tarikatı gibi yapılar yükselmesinde ve Aryan ırkı üzerine kurulu propagandanın şekillenmesinde gizli ama kritik bir rol oynadı. Bu yapıların okült, mistik ve sahte bilimsel yöntemlerle desteklenen ideolojileri dönemindeki pek çok politikaya zemin hazırladı. Sebot Tendorf Türkiye'ye kaçtığında işte tüm bu saydıklarımızın bir temelini Türkiye'nin doğusunda Mardin'de yeşertmeye çalışıyordu. Mardin ona göre çok önemli bir yerdi. Mardin, Marduk kelimesinden geliyordu ve Mardin, Marduk'un evi anlamına geliyordu. Marduk, Mezopotamya mitolojisinde Babil'in baş tanrısıydı. Adının Mardin ile bağlantılı olduğu iddiası bazı teorilere dayansa da akademik olarak kesinleşmiş bir bilgi değildi. Ancak Mardin'in tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından şekillendirildiği ve Sümer, Akkad, Asur gibi eski Mezopotamya uygarlıklarının etkisi altında olduğu bilinir. Tarihçiler Mardin isminin Süryanice Marde kelimesinden türediğini ve kale veya şehir anlamına geldiğini belirtir. Ganzir, Sümer mitolojisinde yeraltı dünyasının Kur veya İrkalla giriş kapısını ifade eden bir terimdir. Bu kapı Ölüler Diyarına giden yolu açan kutsal bir geçit olarak kabul edilir. Ganzir doğrudan Sümer yeraltı tanrıçası Ereşkiyal'ın yönetimindeki Ölüler Diyarına açılan kapıydı. Genellikle 7 kapılı olarak tasvir edilen bu yeraltı dünyasının ana kapısıdır ve ölümden sonra ruhların geçtiği eşiği temsil eder. Nemtır, yani ölümün habercisi ve yeraltı dünyasının baş hizmetkarı olarak biliniyordu. Bu kapıyı kontrol eden varlık olarak biliniyordu. En ünlü mitlerden biri olan Inana'nın yeraltına inişi hikayesinde tanrıça Inanna yeraltı dünyasına girerken Ganzir'in kapılarından geçmek zorunda kalmıştı. İşte filmde bahsedilen o korkunç cinlere verilen ad ise Anuna, yani Anunnaki cinleriydi. Mezopotamya mitolojisinde yer alan ve yeraltı dünyası ile bağlantılı olduğu düşünülen varlıklardı. Dostlarım, bu bilgiler internette araştırmakla edinilen bilgiler değil ve çok derin konular içerdiği için ilk bölümdeki YouTube tarafından uğradığım kısıtlı içerikten dolayı bu bölümde üstü kapalı bir şekilde sizlere sunmaya çalışıyorum. Bu bilgilerin ne kadar derin bilgiler içerdiğinin farkında olarak videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Devam ediyorum. Anunnaki'deki ki Sümerce'de yer veya toprak anlamına geliyordu. Anunnaki cinleri genellikle yeraltı dünyasında bulunan ölüler diyarı ve karanlık güçlerle ilişkilendirilen varlıklar olarak tasvir edilirdi. Anunna'nın bir kısmı göksel varlıklarken bazıları yeraltı tanrılarıyla ilişkilendiriliyordu. Bu grup özellikle Ereşkil'in yönetimindeki ölüler diyarında önemli roller üstlenmişti. Bu varlıklar bazen ölülerin ruhlarını koruyan, cezalandıran veya onları yönlendiren güçler olarak anlatılıyordu. Bazı metinlerde Anunnaki cinleri tehlikeli, ürkütücü ve insanları lanetleyebilen varlıklar olarak tasvir ediliyordu. Ancak bu daha çok sonraki dönemlerde demonolojik bir anlayışın gelişmesiyle ortaya çıkmıştı. Sümer, Akkad ve Babil dönemlerinde bu tür varlıkların gizemli bilgilere sahip olduğu ve bazen insanlarla etkileşime geçtiği düşünülüyordu. Mezopotamya mitolojisinde yeraltı dünyasına ait diğer kötü ruhların isimleri ise aynen şunlardı. Galla cinleri. Sümer ve Akkad mitolojisinde yeraltı dünyasına ait kötü ruhlar veya demonik varlıklar olarak biliniyorlardı. Bu cinler genellikle insanları korkutmak, kaçırmak ve yeraltı dünyasına sürüklemekle görevliydiler. Galla cinleri Ereşkiyal'ın krallığı olan Kura yani İrkalla ile bağlantılıydı. Yeraltı dünyasına ait oldukları için ölülerin ruhlarını çekmek ve yaşayanları da aşağıya götürmekle görevliydiler. Galla cinleri özellikle ölümlülerle etkileşime girerek ruhlarını çalmaya çalışıyorlardı. Hastalık, ani ölümler ve psikolojik rahatsızlıklarla ilişkilendiriliyorlardı.
Bir kişinin açıklanamaz şekilde kaybolması veya delirmesi Galla cinlerinin müdahalesi olarak yorumlanırdı. Galla cinlerinin bir tür bilinçsiz, ilkel varlıklar olduğu söyleniyordu. Kendi başlarına karar vermezler, sadece emirleri yerine getiriyorlardı. Tanrı Enlil, Galla cinlerini bazen cezalandırıcı güç olarak kullanıyordu. Pazuzu ise bazı bilgelerde en kötü şeytan olarak bilinse de işte burada da kötü ruhları ve Galla cinlerini engelleyen korucu bir demon olarak kabul ediliyordu. Inanna yeraltı dünyasına inerken öldürülür ve tekrar diriltildiğinde onun yerine birini götürmek için Galla cinleri görevlendirilmişti. Onlar Inanna'nın sevgilisi Dumuzi'yi yakalar ve yer altına sürükler. Sümer inanışına göre biri öldüğünde eğer ruhu huzura ermezse Galla cinleri tarafından zorla yer altına götürülür. Rahipler insanları Galla cinlerinden korumak için özel mühürler ve dualar kullanırdı. Evlerde Pazuzu figürleri bulunurdu. Çünkü onun kötü ruhları ve özellikle Galla cinlerini kovduğuna inanılırdı. Galla cinleri Mezopotamya demolojisinin en korkutucu varlıkları arasındaydı ve onların mitolojideki rolü ölüm korkusunun ve bilinmeyenin şekil bulmuş hali olarak görülmekteydi. Filmde Şamaş kelimesi de çok merak uyandırıcı bir kavramdı. Şamaş Mezopotamya mitolojisinde güneş tanrısı olarak geçmekteydi. Adalet dağıtıcısı ve gerçeğin koruyucusu olarak bilinirdi. Sümerler'de Utu, Akkad, Babil ve Asurlularda Şamaş olarak anılmıştır. Şamaş güneşi temsil eder ve gündüz gökyüzünde dolaşarak dünyayı aydınlatır. Karanlıkları ve kötülüğü dağıtan bir tanrıdır. Mezopotamya'daki yargı ve hukuk sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Hammurabi kanunları Şamaş'ın adalet dağıtan ve tanrı olarak kutsal etkisini yansıtmaktadır. Kötülüğü cezalandıran ve doğruyu ortaya çıkaran bir tanrı olarak görülür. Şamaş, kehanet ve kehanet sanatlarıyla ilişkiliydi. Kahinler ve rüyalar aracılığıyla insanlara bilgelik ve rehberlik veriyordu. Gün batımında yeraltı dünyasına iner ve gece boyunca ölüler diyarından geçerek yeniden doğmak için doğuya giderdi. Bu döngü ölüm ve yeniden doğuş arasındaki bağı simgelemekteydi. Şamaş, kız kardeşi Inanna'ya yardım eden tanrılardan biriydi. Gılgamış'a yolculuğunda rehberlik etti ve ona güneşin gücünü bahşetti. Babil'de ona adanmış büyük tapınaklardan biri olan Sipar Tapınağı en önemli kutsal alanlardan biriydi. Şamaş bazen elinde testere tutan bir adam olarak tasvir ediliyordu. Bunun nedeni ise gerçeği keskin bir şekilde ayıran adalet gücünü simgelemesiydi. Peki bunların hepsi neden bu kadar önemliydi? Sebot Tendorf bunları Mardin'deki tarikatında Türkiye'den de topladığı birçok büyücü ve şamanla birlikte kurduğu tarikatın içinde benimsemişti. O tüm bu anlattıklarımdaki cinlerle anlaşarak belirli aralıklarla ayin düzenleyip magileri dünyaya getirmeye çalışıyordu. Birçoğunuz şu soruyu soruyor bence. Bunları neden yaptı? Amacı neydi? Tek amacı intikamdı. Almanya'dan bir şekilde kaçmayı başardığında Türkiye'de birçok derin insanlarla bağlantısı olarak Babil cinleriyle anlaşmasını çok dehşet bir şekilde yapmıştı. Tek hedef vardı. Onu Almanya'dan sürgün eden ilgili kişinin ölümüne sebep olmaktı. Zaten en tuhaf olanıysa iddialara göre şeytanı kim doğurdu kelimesinin karşılığı olan cevap işte tam olarak buydu. İlgili kişiyi nasıl Sebot Tendorf yarattıysa ve dünyaya en korkunç katliamları getirdiyse kendi sonu da en kötü şekilde bitecek inanışıydı. Sebot Tendorf tek başına bir şey yapamayacak kadar güçsüzdü. Fakat bildikleri ve Babil cinleriyle yaptığı anlaşmayla mükemmel ırkı yaratmayı başardığını düşünüyordu. İşte o ırkın ismi Magi'ydi. Magiler yarı cin, yarı insan olarak doğacak ve bildikleri tüm büyüleri birbirine aktardıkları için daha çok üreyerek çoğalacaklardı.
İnsanlarla olan bağlantısı da işte sizlere anlattığım Galla cinleriyle anlaşması sonucu oluyordu. Bu tarikata tapan tüm insanlar Galla cinleri tarafından kaçırılıp yarı insan, yarı cin için kendileriyle ilişki yaşamalarını sağlamaktı. Kulağa ne kadar ürpertici ve ne kadar korkutucu geliyor, değil mi dostlarım? Galla cinleri için en basit kişilerse depresyonda olan kadınlardı. Onları kandırıp Anunnaki cinleriyle birlikte kendilerine sağından solundan yaklaşıp vesvese vererek kendilerine aşık etmek ve sonunda da cinsel ilişki sonucu magileri doğurtmaktı. İşte 1990'lı yılların başlarına kadar gizliden gizliye yaşamış olan Ganzir tarikatının amaçları tam olarak buydu. Tarikat kadınları seçiyordu ve Anunnaki cinleri ise başka bir erkek insanlar aracılığıyla onlara yaklaşıyor ve sonrası ise zaten istedikleri şekilde olmaya devam ediyordu. İşte o yıllarda birçok faili meçhul kadın cinayetlerinin hepsi olmasa da iddialara göre bu gizli tarikatla bağlantılı olduğu yıllarca kulaktan kulağa konuşulmaya devam etmiştir. Peki Nicolas Remy diye bir kişilik vardı. Kendisi gerçekte de yaşamış çok tuhaf bir iblis avcısıydı. Nicolas Remy 1530-1612 yıllarında yani 16. yüzyılın en ünlü iblis avcılarından biri olarak bilinen Fransız bir hukukçu ve demologtu. Avrupa'daki cadı avları ve Engizisyon yargılamaları sırasında aktif bir rol oynamış ve özellikle Lorraine bölgesinde binlerce insanın cadılıkla ya da cinlerle anlaşma yaptığına dair suçlanıp idam edilmesine neden olmuştu. Nicolas Remy demonolojiye dair yazılarında insanların cinlerle yani şeytanlarla ilişki yaşayabileceğini savunuyordu. Onun 1595'te yazdığı Demoloterie adlı kitabında cadılar ve cinler arasındaki ilişkileri detaylandıran bölümler bulunmaktaydı. Remy cadıların şeytanlarla bu ilişkiyi genellikle cadıların şeytana sadakatini kanıtlaması olarak yorumluyordu. Remy incubus yani kadınları baştan çıkaran erkek cin ve succubus yani erkekleri baştan çıkaran kadın cin inancına inanıyordu. Ona göre bu cinler insanlarla cinsel ilişkiye girerek onları şeytana bağlamaktaydı. Ayrıca Remy'nin inancına göre bu ilişki sonucunda doğan çocuklar şeytanın hizmetkarı oluyordu. Hepinizin bildiği üzere bu doğanlar magilerdi. Remy cadıların şeytanın dokunuşunu hissettiğini ve cinsel deneyimlerin fiziksel olarak gerçek olduğuna inanıyordu. Bu fikir Cadıların Çekici adlı eserde de işlenmekteydi ve Remy bunu daha da detaylandırmıştı. Remy'e göre kadınlar duygusal ve fiziksel olarak şeytanın baştan çıkarmasını daha açık oldukları için cinlerle ilişkiye girenlerin çoğu kadınlar olarak görürdü. Remy'nin iddiaları cadı avları sırasında birçok kişinin cinlerle ilişki yaşadığı gerekçesiyle işkence görmesine ve öldürülmesine yol açtı. Avrupa'da cinlerin insanlarla cinsel ilişkiye girebildiği inancı yüzyıllar boyunca süren korkuların temelini oluşturdu. Ve bu adam ilginçtir ki bunca inandığı şeyi birçok Avrupa yolculuklarında katıldığı birçok seminerde de kanıtlamıştı. Ve bu inancı da Magi filmindeki kavrama fazlasıyla uymaktadır. Yani onlar bizimle birlikte yaşıyorlar ve belki de kapı komşunuz bir cinle evli olabilir dostlarım. İşte Sebottendorf'un tam olarak amacı buydu. Nasıl ilgili kişi yıllarca kendi müritlerini yaratmayı başarmışsa bu adam da kurduğu tarikatla kendi ordusunu kurmaya çalışmıştı. Fakat büyüler, simya ve metafizik öğelerle çok fazla uğraştığından dolayı ilgili kişiye Babil cinleriyle yaptığı anlaşma gereği göndermiş olsa da bir süre sonra kendisinin de bu cinler tarafından öldürüldüğü düşünülmekteydi. Peki
Bu Nasturi rahipleri kimlerdir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Filmdeki rahip Burga tamamen kurgudur dostlarım. Fakat Nasturiler gerçekten yaşamışlardır ve hala içimizde yaşıyorlardır. Nasturiler Hristiyanlığın erken dönemlerinde ortaya çıkan ve Doğu Kilisesi'ne bağlı bir mezhep olan Nestorianizm inancını benimseyen topluluktur. Bu mezhebin temeli Konstantinopolis Patriği Nestorius'un öğretilerine dayanır. Nestorius, İsa'nın doğasıyla ilgili farklı bir teoloji geliştirmiş ve 431'deki Efes Konsili tarafından sapkın ilan edilmiştir. Ancak takipçileri doğuya göç ederek Mezopotamya, İran, Anadolu ve Orta Asya'da güçlü bir Hristiyan topluluk oluşturmuştur. İsa'nın doğasıyla ilgili tartışmalı bir görüşe sahiptirler. Nestorius, İsa'nın ilahi ve insani doğasının ayrı olduğunu savunuyordu. Bu görüş, Ortodoks ve Katolik kiliselerinin kabul ettiği iki doğa tek kişilik anlayışına aykırı olduğu için sapkın ilan edilmiştir. Özellikle Meryem'in Tanrı'nın annesi değil, sadece Mesih'in annesi olduğunu savunmaları büyük teolojik tartışmalara yol açmıştır. Nestorius'un öğretileri resmen sapkın ilan edilince Nasturiler doğuya göç etti. Persler Bizans'ın düşmanı olduğu için Nasturileri kabul etti ve destekledi. Pers-Sasani İmparatorluğu döneminde Mezopotamya ve İran'da güç kazandılar. Orta Asya'da Uygurlar ve Türkler arasında yayıldılar. 7. yüzyılda Çin'e ulaşıp Tang Hanedanlığı döneminde varlık gösterdiler. Hindistan'da özellikle Kerala bölgesinde Thomas Hristiyanları olarak bilinen topluluklar Nasturi geleneğini sürdürdü. Osmanlı'da özellikle Hakkari, Mardin, Musul ve Ümraniye çevresinde Nasturi toplulukları yaşamaktaydı. Osmanlı dönemi altında genellikle özerk bir yapı içinde yaşadılar. Ancak zaman zaman diğer gruplarla çatışmalar yaşadı. 19. yüzyılda Batılı misyonerler Nasturileri Katolik ve Protestan mezheplerine çekmeye çalıştı. 1915 sonrası Osmanlı'nın doğusunda yaşanan olaylar nedeniyle birçok Nasturi göç etmek zorunda kaldı. Günümüzde Irak, İran, Türkiye ve Suriye'de az sayıda Nasturi topluluğu kalmıştır. En büyük diaspora grupları ise Amerika, Avustralya ve Avrupa'da yaşamaktadır. Evet, Nasturilik tamamen yok olmadı. Büyük bir kısmı Asuri yani Süryani Kilisesi ve Doğu Asur Kilisesi çatısı altında toplanmışlardır. Irak, İran, Suriye ve Türkiye'de az sayıda Nasturi cemaati bulunmaktadır. En büyük topluluklar dediğim gibi Amerika, Kanada, Avustralya'da yaşayan diaspora gruplarıdır. Ve son olarak dostlarım, filmin son sahnesinde çıkan gazete küpürüyle ilgili yani Olivia Watkins olayını filmi izleyen birçoğunuz araştırmaya çalışmıştır. Fakat o olay tamamen kurgusal ve hayali bir anlatıdır dostlarım. Çünkü bu filmi neredeyse 3,5 aydır araştırıyorum dostlarım. Fakat bu olayla ilgili konuya dair herhangi bir ne gazete küpürü ne de başka bir olay bulabildim. İşte böyle dostlarım. Tam 2000 aboneye özel, çok geniş kapsamlı ve birçok kısıtlamalara rağmen sizlere sunduğum bir video oldu. Film hakkında birçok bilinmeyeni sunduğuma inanıyorum. Sizlerden tek ricam kanala abone olup bildirimleri açmanız ve videoyu beğenmeniz. Bakalım daha hangi filmin arka odalarına girişimizi yapacağız. Daha araştırılacak çok film var. Ben Kapital Burak.